Efendim selamünaleyküm. Ben Oğul. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber görmüş olduğunuz üzere BMW F30 320 dizel Tekno Plus serisinde hep beraberiz. Efendim F30 320 dizel aracımızda N47D20 kodlu bir güç ünitesi var. Bu ünite bize 184 beygir güç, 380 Nm'de bir tork verisi sunuyor. Şehir içi 5.4, şehir dışı 3.9 litre. Fabrika verisi, altını çiziyorum, yakıt ortalaması var. Bir hatırladığınız üzere Golf incelemesinde de söylemiştim. Kitapçığında hani fabrika verisi 4 litre yazan arabanın 7 litre yaktığını. Buna şimdi sahibine sorarız. İncelemenin ortalarına doğru ben sizinle bu verileri, gerçek verileri veya altyazı olarak geçerim, burada paylaşırım. Onun dışında aracımızda ZF8 ileri çok güzel, çok pürüzsüz bir şanzıman var. Ama şimdi gelelim N47 motorun kelek kısmına. Zincir abi. Zincir motorun sıkıntısı. 15.000 kilometrede bile zinciri bozup motoru indiren var 320 dizellerde. Bu araba temiz bir araba nispeten. Hani alırken dikkat edin çünkü F30'un kullanıcı kitlesini hepimiz az buçuk bildiğimizi düşünmek istiyorum, daha doğrusu öyle söyleyeyim. Hani böyle tamponlar, sahte ama Tayvan malı böyle. O kitle bindiği için çok dikkat edilmemiş olabilir. Zincir sesi de zincir ses yapar ama koptuğuna ben açıkçası okumadım bir yerde ama farklı problemler belki doğurabilir. Bir de bu arabaların tabi EGR'sine baktırmanız lazım almadan önce. İptal ediyorlar gerçi. İptal etmek daha sağlıklı olabilir güç açısından ama tabi size kalmış bir şey bu doğrusu. Ama zincir konusunda çok dikkatli olmanız gerektiğini önceden uyarıyorum. Almadan önce güzel bir servisse, bir ustanızla, tabii galericinin götürdüğü yere gitmeyin yani ama böyle güzel ustanıza baktırın. Çünkü en kelek kısmı zincir. 184'lüklerde geçmiş diyorlar ama başına gelenleri tanıyorum. 15.000 kilometrede arabanın motorunun indirilmesi gerektiğini Borusan söylediğini biliyorum. O yüzden dikkatli olun. Şimdi aracın dış tasarım öğeleri hakkında konuşacağımız kısmına doğru yavaştan geçelim efendim. Efendim F30 aracımızın dış tasarım öğelerine geçtiğimiz zaman aracımızda xenon farlar, 16 inç jantlar ve arkada da halojen stoplarımız bulunuyor. Bu araçta sunroof ve katlanır ayna var dışına tabi. Selefi E90'a göre iz açıklığı biraz daha büyümüş bir araba F30 ve o yüzden daha geniş, daha güzel gözüküyor. E90 biraz daha böyle dar gözüküyordu hatırladığınız üzere. Şimdi derseniz aracımızın içine doğru yavaştan geçelim efendim. Efendim F30'umuzun içine geçtiğimiz zaman önce ben koltuktan başlamak istiyorum. Bu arabanın koltuklarını her yerde cayır cayır eleştirdiler böyle. Çok acımasız eleştirdiklerini düşünüyorum F30'un koltuklarını. Bence gayet güzel, yanal destekleri, deri kalitesi cidden güzel. Emniyet kemerine geçtiğimiz zaman böyle gergisi, oynaklı bir emniyet kemeri var. Bu gayet güzel bir şey bence. Hem maliyet düşürme açısından yüksek kararlı emniyet kemeri bir de böyle biraz çirkin durur burada. O da benim hoşuma gitmez açıkçası. Kapımıza geçelim. Kapıya geçtiğimiz zaman burada sert üstü yumuşak bir malzeme var. Buraya geldiğimiz zaman böyle plastik ama alüminyum görünümlü bir böyle metalimsi bir renk kullanılmış burada. Buraya geldiğimiz zaman birazcık sert ama güzel yine bir kaliteli malzemeler kullanılmış bir kol dayama bölümümüz var. Burada cam otomatiklerimiz, altında bir tane gözümüz var. Bu göz birazcık dar geldi bana. D segmenti bir araç sonuçta ama yeterli sayılabilir düzeyde yine. Buraya geldiğimiz zaman otomatik farımız, aracımızda otomatik far var. Onun kumandası var burada. Direksiyona geçtiğimiz zaman burada hız sabitleme tuşları yok ama limitör var. Bunu size şimdi şu şekilde anlatayım. İlk gelenlerde hız sabitleme vardı. 2012'de gelen araçlarda. Hız sabitleme vardı, limitör yoktu. Ama F30'lardaki hız sabitleme direksiyon üstünden aracı hızlandırıp yavaşlatabildiğiniz bir sistem olduğu için aslında pahalı bir sistem. Borusan da şimdi getirip araçları beklettiği için bunu çoğu araçtan kaldırdılar açıkçası. Yoksa yine opsiyon olarak verdiler ama onun yerine limitör getirdiler buraya. Sağ tarafa doğru geçtiğimiz zaman burada NBT'miz, altında klima menfezlerimiz var. Ortada dörtlü tuşu, altta kilit tuşumuz var. Ondan sonra yine bir radyo ünitesi kontrol edebildiğimiz ve CD verebildiğimiz bir alan var. Altında çift yönlü klima ünitemiz ve aşağı doğru inişte burada gözlerimiz var. Ondan sonra bu gözümüz bu şekilde açılıyor yukarı doğru ve altında çakmaklığımız var. Ondan sonra buradaki gözde bunu kaldırdığımız zaman altında bardaklıklarımız çıkıyor. Burada joystick vitesimiz,
Ondan sonra mekanik el frenimiz ve burada mod tuşlarımız var. Burada NVT'yi kontrol edebildiğimiz bir kumanda alanı var. Ve burada da bir kol dayama var. Kol dayamanın açıkçası derinliği çok fazla değil ama üstündeki derinin kalitesi de çok hoşuma gitmedi açıkçası. Koltuklar kadar kaliteli bir deri kullanmamışlar kol dayamada ve biraz sert geldi. Torpidomuz kilitli bir torpido, güzel bir şey ama bana açıkçası birazcık dar geldi. Burada yine böyle geçişli, çok güzel. Hani ben bu F30'un tasarımını çok seviyorum açıkçası. Burada ama yine böyle plastik ama böyle metalimsi hissiyat, hani metal görüntüsü vermeye çalışmışlar. Çok fazla metal dedim, kusura bakmayın. Metal görüntüsü vermeye çalıştıkları bir trim parçası buradan sonuna kadar uzanıyor. Böyle bir devamlılık var. Şimdi derseniz aracımızın arkasına doğru yavaştan geçelim. Efendim F30'umun arkasına geçtiğimiz zaman ön koltuk aslında bayağı hani büyük birine, bayağı uzun birine göre ayarlı. Ona rağmen diz mesafesi bayağı var. Buralarda biraz plastik kullanmış BMW. Burada yine hava menfezlerimiz var. Ondan sonra burayı da deri kullanmayı tercih etmişler. Burası gayet yumuşak bir deri. Koltuklarla aynı yumuşaklıkta ve aynı kalitede bir deri kullanmaları burada gayet hoşuma gitti. Onun harici kapımıza geçtiğimiz zaman kapı yine sert, üstü yumuşak. Buraya geçtiğimiz zaman burası da yine aynı trim burada devam ediyor. Burası da birazcık sert, üstü yumuşak, yani birazcık daha yumuşak bir ama kaliteli bir malzeme kullanılmış. Kapı kollarımız yine aynı şekilde gayet güzel. Buradaki göz bana açıkçası biraz dar geldi. Dar bir göz kullanmışlar. Yani buraya böyle nasıl diyeyim, bir pet şişenin bile sığması birazcık zor gibi geldi bana açıkçası. Geldiğimiz zaman burada bir kol dayamamız var. Ve bu kol dayamadan tuşuna bastığımız zaman bir bardaklık açılıyor. Ve buradan da bagaja geçiş yok galiba. Varsa onu da eklerim altyazıdan. Ondan sonra BMW'lerin yine sevdiğim bir özelliğidir kendileri. Bu başlıkları yatırma. Bunlar şöyle kalkar. Kullanmadığınız zaman arka görüş açınız, sedan bir araç sonuçta önemli. Arka görüş açınızı daha iyi hale getirir. Kullandığınız zamansa yani sizin tabi arka bunun olayı bir kaza anında kafanızın geriye gidip boynunuzu kırmamanız. Bunun için de önemli bir detay. Şimdi derseniz aracımızın bagajından oraya baştan geçelim. Efendim aracımızın bagaj kısmına geçtiğimiz zaman F30'umuzda 480 litrelik bir bagaj hacmi bulunuyor. Gayet aslında derinliği de güzel olan bir bagaj. Ve hani gayet buraya tatile giderken aile gezmelerinize, malum hani ülkemize bayramda böyle bir arabaya toplaşıp gitme durumlarında bile gayet geniş bir bagajı olduğunu düşünüyorum D segmenti bir araca göre. Tabii hani Superb'le falan kıyaslanamaz. Onlar zaten Çin'de üretilen Passat'ın long versiyonunun hani üstüne yapılmış bir araba Superb, biliyorsunuz ilk başta. O yüzden onlar daha büyük, daha uzun olabilir ama bence gayet hani Türk ailesinin ihtiyaçlarına karşılayacak bir bagajı olduğunu düşünüyorum. Şimdi derseniz incelememizin sonuna doğru yavaştan geçelim efendim. Efendim videoyu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi, öneri, görüş, doğru bildiğim yanlışlarım gibi şeyleri düzeltmek için yorumlar kısmına başvurabilirsiniz. Kafamın üzerinde duran kafamdan veya aşağıdaki bağlantıdan kanalıma abone olabilir. İki yanda duran bağlantılardan başka videolara geçebilirsiniz. Hoş kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.